Haluk yavaş yavaş yavaş. Dalı da yiyor. Aylarla yörükler dağlarda yaşayabiliyorsa biz de 3 gün 5 gün değişiklik amacıyla yaşayabiliriz. Ben geçen haftaki bu karavanı çok istiyoruz videosunda bir hata yapmışım. Sherlock'un çenesinin altında şöyle bir kene var. Günaydın arkadaşlar. Bugün bayram. Bugün bayram. Herkes hazırlık yapıyor. Can uyuyor ama Fatma bir şeyler yapıyor. Girip bakalım Fatma ne yapıyormuş. Kapıyı açıyoruz ve bir çığlık duyuyoruz Fatma'dan. Ya duymuyoruz. Fatma ne yapıyorsun? Ben de kahvaltı hazırlıkları yapıyorum. Domatesler doğranmış. Domates, biber, Salatalıklar, ve biberler zeytin. doğranmış. Zeytin hazırlanmış. Önemli nokta bu. Evet, bu anne zeytini galiba. Evet. Günaydın Gizemli Can. Sonra yavaş yavaş Sherlock'a dönüyoruz. Sherlock yatıyor tabii her zamanki gibi. Sonra Haluk'a dönüyoruz. Haluk da Sherlock'tan çok farklı değil. Göbek büyütüyorum. O da göbek büyütüyor. Ve Göksu'nun karavanına giriyoruz. Göksu sen ne yapıyorsun? Ben menemen yapıyorum. Vay. 10 yumurtalı. 10 yumurtalı. 10 yumurtalı. Bayram menemeni. Evet. Harika. Yavaş dur. Yanıkta basacaksın. Sherlock ne ara geçtin sen oraya? Ya zor olmadı mı sana kıpırdamak oradan kalkıp buraya gelmek bayram günü? Soğan olur, soğansız olur. Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur? Bilmem. Onu burada bir anket yapalım isterseniz. Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur? Bayram sabahı kahvaltı soframız. 4 karavandan anonim böyle bir şey çıktı. Ve menemen. Nar ağacı narsız olur mu? Nar ağacı narsız olur mu? İyi dolan iyi, yarsız olur mu? Şimdi nar ağacının yanında pandemide kapanma günlerinde ne işimiz var diyeceksiniz. Çünkü Dalyan'dayız biz. Dalyan'da karavanımızı koyduk. Alışverişe gidiyoruz. Sokağa çıkıyoruz. Şimdi de bir takipçimizle gidiyoruz. Onlar bizi bahçelerine davet ettiler. Bahçelerini ziyaret edeceğiz. Bakalım ne yapıyorlar diye uzak duruyoruz. Tabii ki sosyal mesafeyi koruyarak ve maskelerimizleyiz. Nar Ağacı narsız olur mu? Nar ağacı narsız olur mu? Yiğit olan yarsız olur mu? Dalyan'da böyle her yerde nar ağaçları var. Ve doğal olarak üzerlerinde de nar çiçekleri. Ve işte meşhur nar çiçeği rengi. İşte bir nar çiçeği artık nar olmak için hazırlık yapıyor. Çok güzel görünüyor değil mi? Bu ne çiçeği? Şişe temizleme fırçası çiçeği. Efendim? Şişe temizleme fırçası çiçeği. Şişe temizleme fırçası çiçeği. Ha, güzel, değişikmiş. Değil mi? Evet, kesinlikle öyle. Şişe temizleme fırçasına benziyor. Pandemiden dolayı villalar kapalı. Ama görüyorsunuz aslında burada her villanın kendine ait küçük bir havuzu var. Buralarda villa kiraladığınız zaman kendi özel havuzunuza giriyorsunuz. Aa, bak şurada da var şişe temizleme fırçası. Şişe temizleme fırçası ağacı. Söyleyebildim. Şişe temizleme fırçası ağacı. İşte şurada da var. Bu şişe temizleme ağacının adı neymiş? Kolistemon specius. Calistemon specius. Kısaca. Bottle brush. Aa, Calistemon Bottle Brush. Aa, doğru bilmişsin sen bunu. Gerçekten de Bottle Brush şişmiş. Evet. Ya, evet. Haluk buna şişe temizleme ağacı diye isim taktı ama Google'dan arattırınca Bottle Brush yani şişe temizleme fırçası çıktı. Çok enteresan. Oğluşumun arabasının siyahı çıktı buradan. Oluşum da 195 boyunda. Evet, benim oğluşumun arabasının siyahı var burada bakın. Benim oğluşum 1.95 boyunda bu arada. Oğluş değil yani, bayağı büyük. Güllerin rengine bak. Kan rengi. Yani? Kan ve gül, gül ve diken, sevgim ve sen, birbirine dönük sırt, sen ve ben. Wow. Bilmem, anlatabiliyor muyum? Haluk'un bugün neşeli günü. Her çiçeğe şarkı yapıyor. Bizim iller sensiz, bizim iller sensiz olamadı gül pembe.
Karanfil oylum geliyor selvi boylum. Selvi boylum gelince sen ola benim gönlüm. Vay benim efendim, selvi bilendim. Dalyanı baharda gelen fıstığımda o sağlayan ona teşekkür ederim. Hala Dalyan'dayız. Hala kapanma günlerindeyiz. Ve arkadaşlar bize balık tutuyorlar şimdi hediye. Kaç tane oldu? 3 tane. O şuradan sürü gidiyor. Var çok balık var. Bayağı sıra halinde gidiyorlar. Nasıl uçuyorlar ya? Aa geldi. Oy 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 oy. İşte dördüncü geldi. Hem de kocaman. Bak 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 bak. Maşallah maşallah. Komutan sağda. Diyorum ben sana, balıklar oltaya beni yakala diye zıplıyorlar. Saldıray abi. Of. Kahve yapsana ya. Büyük müydü? Atladı nasıl şuradan oraya? Ha geldi bir tane daha. Bak nasıl bakıyor. Ya var ya kurutacağım bizi arkadaş. Oy 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 maşallah maşallah. 5 oldu. Selam. Arkadaşlar gördünüz, bayram görüntülerimizi ve dalyan görüntülerimizi size aktardık. Yanlış anlaşılmasın, biz hala Dalyan'dayız ve karavanımızın içindeyiz. Başka ne anlatacağız ki? Dışında, Dışarıda çok fazla rüzgar var. o yüzden içeriye kaçtık. Size aslında böyle manzaralı çekim yapacaktık ama yapamadık. Bu görüntülerin arkasından size daha önce Antalya civarında gittiğimiz Çıralı'dan görüntüler ve tabii ki Haluk'un drone görüntülerini vereceğiz. Bu arada size söyleyeceğimiz bir şey daha var. Neydi? Teksip. Neyin teksibi? Benim. Ben geçen haftaki bu karavanı çok istiyoruz videosunda bir hata yapmışım. Zaten hata yaptığım dolar dememden belli oluyor. Demişim ki Avrupa'da insanlar 2500 dolar asgari ücret alıyorlar. Özür diliyorum. Avrupa'da insanlar 1400-1500 euro asgari ücret alıyorlarmış. Ama bizim zaten amacımız insanların ne kadar asgari ücret aldığını ve neyle geçindiklerini sorgulamak değildi. Ama o kadar çok yorum geldi ve ben bu yorumlara cevap vermekten o kadar çok sıkıldım ki artık buradan yayınlayalım, en azından bir kere de bitsin olay diye düşündük. Çünkü bizim derdimiz asgari ücretle insanlar ne kadar geçiniyorlar değildi. Sadece asgari ücretin ne kadar alım güç olduğunu vurgulamaktı. Bazı arkadaşlar demişler ki Avrupa'da kazandığımız asgari ücretle zaten 800 dolar, zaten 800 euro, Aklını dolar bozmuş. dolarla bozmuş bak bu. Zaten 800 euro kira veriyoruz. Geri kalanı da elektriğe, suya, yemeğe, içmeye gidiyor. Biz neyle karavan alacağız? Arkadaşlar bizim amacımız arttırdığınız parayla ya da yemeden içmeden bir karavan nasıl alınır bunun hesabını yapmak değil. 2, bu kadar zor şartlarda çalışıyorsanız niye orada çalışıyorsunuz, niye Türkiye'ye dönmüyorsunuz? Biz de burada asgari ücretle aynısını yapıyoruz. Bir kısmını kiraya veriyoruz, yani veriyor insanlar. Bir kısmını da yemeğe içmeye veriyorlar. Dolayısıyla şartlar aynı, demek ki bir fark yok. Ama önemli olan şu: aynı asgari ücretle aynı şartlarda çalışabiliyorsa insanlar orada 20.000 euroya bu karavanı alırlarken 14 maaşı alıyorlar. Karavanın hesap bedelinin, yani alım bedelinin asgari ücrete bölümünü basit bir bölme işlemi yapmaktı. Evet, çok basit bir bölme ve birim hesabı yapmak lazımdı. Şöyle diyelim, birim hesabı yapalım o zaman. Euro, dolar veya Japon yeni üzerinden hesap yapmayalım. Asgari ücret 1500 birimse Avrupa'da 20.000 birimlik bir aracı almak için 14 aylık asgari ücrete ihtiyacınız var. Birikim olarak diyelim bunu. Ne kadar zamanda biriktirdiniz sizin tasarrufunuzda. Türkiye'de ise 20 çarpı 10 bölü Türkiye'deki asgari ücret ne kadar yapıyor? 80 maaş. Ama yetmiyor ki. Çünkü burada ÖTV var, KDV var. Dolayısıyla 2 tane de devlet için bu parayı ödemeniz gerekiyor. Bu karavan parasını ödemeniz En az. gerekiyor. O yüzden 80 çarpı 3 eşittir 240 yapıyor. 2 karavanda devlete almanız gerekiyor. Aynen öyle. Daha fazla aslında ama biz 2 karavan diyelim. Çünkü %220 civarında ÖTV olduğunu söylüyorlar. Artı KDV'si var. Onların hepsinin ne kadar olduğunu tam net bilmiyorum. Hiç de araştırmak istemiyorum. Çünkü böyle bir şey getirmek niyetinde değiliz. Getiremeyiz. 200 diyelim. En önemlisi 20 yaşından daha büyük bir aracın Türkiye'ye sokulması zaten mümkün değil. Buna karşılık olarak şunu söyleyen arkadaşlar da var. Niye Avrupa'dan karavan getiriyorsunuz ki? Gidin Türkiye'de kendinize bir tane araç alın. O aracı karavan yaptırın. Bu karavanların bedelleri de Türkiye'de minimum 200.000 liradan başlıyor.
Üst sınırı yok ama 350, 400, 500'lere kadar çıkıyor. En kötüsünü ve en ucuzunu yaptırdığımızı ve 200 bin liraya yaptırdığımızı düşünürsek bu da eşittir 80 maaş. Yani Avrupa'da 14 maaşa alabildiğiniz bir karavan ve hayallerinizi gerçekleştirebilmenizin bedeli Türkiye'de 80 maaş karşılığında hayallerinizi gerçekleştirebilmek. Bu da her ikisinde de yemeden, içmeden ve hiçbir şey yapmadan kullanabileceğiniz bir maaştan bahsediyoruz. Hani onu soruyorsanız. Ama değilse sadece asgari ücreti bölüm olarak kullanıyoruz. Yemeği, içmeyi karıştırmıyoruz. Lütfen bu konuda ısrarcı olmayalım. Biz ne yiyeceğiz, ne içeceğiz Avrupa'da Evet, demeyin. Türkiye'dekiler için de aynısını konuşuyoruz. Bazıları da hemen Almanya'nın yok işte nasıl bu duruma geldiğini, nasıl sömürünce yaptığını, ben neyse cansın götünü falan yapmışlar. Geçmişe mazi derler. Gerisini biliyorsunuz zaten. Geçen defaki karavan videosunun altındaki yorumları birazcık okursanız arkadaşlar bizim neden bu söyleme girdiğimizi anlayabilirsiniz. Ben gerçekten ısrarla her yazan insana tek tek cevap verdim. Hatta Haluk artık kızdı, niye cevap veriyorsun, vermesene diye. Ben dedim ki hayır, belki insanlar anlarlar ama yok. Ben sonunda bunu söylemek ihtiyacı duydum. Eğer o arkadaşlar bu videoyu izliyorlarsa lütfen bu videonun altına da bir yorum yapsınlar. Ben merak ediyorum ne diyecekler. Artık sizlerden de rica ediyorum. Lütfen benim yerime birazcık da siz yorum yazın onlara. Son bir şey söyleyeceğim. Bu ülkeye verilen vergilerin ülkenin kalkınması, otomotiv sektörünün gelişmesi için olduğunu bilsek eyvallah. Ya neyse tamam. Moralimizi bozdular. O yüzden bu yorumu yapmak istedik. Hadi şimdi Çıralı'ya gidelim. Biraz tırmanış yapalım. Biraz yürüyüş yapalım. Biraz ateşte neler pişirmişiz onlara bakalım. Marshmallow. Marshmallow yaptık. Ay pardon, bu çok İngilizce oldu. Yok ki bunun Türkçesi. Marshmallow yaptık işte yani. Şimalavos. Marshmallow. Çok güzel değil. O ateşin üstünde. Hadi beraber yapalım. Hadi siz de gelin. Abonelik değerleri artmaya başladı. Görüyorum. Teşekkür ederim. Ama hala bayram devam ediyor. Bir abonelik daha, bir beğeni daha. Hadi görüşürüz. Dağıtırsın. Çok kötü. Yo, değildi aslında. Biz Adrasan'dan çıktık. Nereye gidiyoruz? Çıralı. Ama Çıralı'ya gidiyorsak deniz niye bizim sol tarafımızda kaldı? He, çünkü Adrasan sahilinin bu ucunu görmemiştik. Bir de oraya gidelim dedik. Ondan sonra tekrar Çıralı'ya gidiyoruz. Çimera Yanartaş'a gidiyoruz. Çünkü Çıralı'da kaldık hafta sonu yasaklarında. Yolda bir tane dut ağacı gördük kırsalda. Ve direkt cümbür cemaat herkes gömülmüş durumda şu anda ağaca. Haluk dallarıyla yiyor neredeyse. Bana da bırakın biraz olgunlarından. Hepsini yediler, hepsini. Haluk yavaş yavaş yavaş. Dalı da yiyor. Yuh. Yavaş. Onlar olmamış, siyahlarından ye bari. Yok artık, yok artık. Yuh. Ocağınız açıkken kapağı kapatmayın. Bunu ben ikinci kez yapıyorum. Ve sonuç bu. Bilmiyorum ne yapacağımızı. Günaydın arkadaşlar. Biz bugün Çıralı'dayız. Sabah kalktık ama Haluk yok. Bilmiyorum. Ben kahvaltı hazırladım. Kahvaltımız böyle. Çayımız demlendi. Yumurtamız hazır. Salatamız hazır. Dışarıda komşularımızla beraber masamız da hazır.
Onlar böyle küçük bir karavandalar. 2 tane masamızı koyduk buraya yan yana. Şimdi bakalım Haluk nerede? Haluk. Neredesin? He, tabii. Nerede olabilir ki? Havayı güzel ve rüzgarsız bulan Haluk ne yapar? Buradan baksak görebilir miyiz? Ucuz bütçeli drone uçuşu. Evet, çok ucuz bütçeli drone uçuşu yapıyorum şu anda. Şu teknelerin olduğu yerin arka tarafı deniz. Bu aradaki alana çadır kurmak, kamp yapmak yasak. Bu alanda kamp yapmak neden yasak? Çünkü karettalar ya da deniz kaplumbağaları geliyormuş buraya ve yumurtluyorlarmış. O sebeple buraya koruma altına almışlar böyle ahşap çitlerle. Ama ahşap çitlerle koruma altına alınan Türkiye'deki gördüğümüz tek yer olduğu için burası bizi Amerika'ya çok hatırlattı. Orada her yer böyle ahşap çitlerle korumaya alınmış. Sherlock'un çenesinin altında Oy. şöyle bir kene var. Ciddi büyük, şişmiş iyicene. Şimdi ona bir operasyon yapacağız. Başka evlerde de var. Oraya girmeniyor. Derine altına giriyor. Şuna bak. Ayaklarına bak. Ne kalmış? Orada bir şey daha var. Bunlar çiftler mi geliyor ya? İşte. O kadar Sherlock'un kanıyla doğmuş ki bak ayaklarına soyunuyor hala. Aha sen de yağını sattın. Diyorsun. Evet. Şunu da şöyle atıverelim şuraya. Şöyle bir beşli yapıyoruz. Ne diyorsun? Konuş bakayım. Nasıl gidiyor? Demin hileyle beni yenmeye çalışıyordu. Su iç. Sonra ne sızları geldi de düzgün iki. oynadı. Bize bir kendinizi tanıtır mısınız? Sizden başlayalım efendim. Gülseren Üzüm. Kahramanmaraş'tan geldim. Benim eşim olur. Kahramanmaraş'tan geldik. Ahmet Üzüm. Biz Gülseren abla ve Ahmet abiyle Adrasan'da sahilde tanıştık. Biz bir gün arabanın içindeydik. Gülseren abla geldi bize dedi sizin panelleriniz var. Bizim arabada yok. Nasıl yaptınız bu işi? Bize bir anlatın. Ondan sonra birazcık muhabbet ettik. Sonra gittik baktık onlar kendilerine yeni pırıl pırıl Citroen Jumpy almışlar. Onunla gezmeye karar vermişler. Sonra biz Çıralı'ya geliyorduk. Biz de dediler Çıralı'yı görmedik. Hadi biz de sizle beraber gelelim. Biz 3 gündür gene beraberiz onlarla. Evet. Bayağı bir böyle muhabbetimiz oldu, konuşmalarımız oldu. Ben Ahmet Güzel abi gün tavlada geçirdik. yendim falan. İşte öyle. Evet. Ahmet abi yenilmezmiş hiç tavlada. Ben onu yendim. Tamam. Ama o gün hastaydım ya.
İşte yani biliyorsunuz yenilince böyle oluyor erkekler. Bahaneler. Hastaydım, yana battım, masanın ayağı yamuktu falan böyle şeyler olabiliyor ama yenildi. Ama Haluk Bey de cesaret edemedi benden oynamaya. O bilmiyor. O oynamaz. Nasıl başladınız siz bu işe? Karavan işine. Gezmeye 6 sene önce başladık. Çadırcılıkla başladık. O zaman Opel Astra vardı. Opel Astra ile bir tatil yapalım dedik. Çubucak kampından başladık. Ondan sonra işte sahil boyu bütün koylarda işte kaldık ara ara. O zaman otellerde mi kalıyordunuz, çadırda mı Evet, kalıyordunuz? otelde de kaldığımız oluyor, çadırda da kaldığımız oluyordu. Peki ilk çadır almaya nasıl karar verdiniz, çadır yapmaya? İlk bilinçsiz aldık. 3 kişilik Engin çadırı aldık. Ondan Küçük sonra çadır. tadını alınca çadırı büyüttük. O çadırı da daha kuramadığımız için virüsten dolayı tatil yerleri kapalı. Arabayı değiştirmeye karar verdik. Arabayı çadır gibi kullanıyorsunuz Evet. yani. Şimdi Arabanın böyle. içinde de yattık bir ara torunla beraber 3 kişi sığıyorduk. Üstünde port bağcımız vardı. Opel Astra'nın içinde. Evet. Oo. Kadınlar birazcık zorlanırlar böyle çadır işlerinde. Sen seviyor musun? Tabii ki. Sevmesem eşimin yanında olmam. Ama hani bazılarını zorluyor eşleri. Ya ille gidelim hanım ille yok, gidelim de. zorlayamaz. Ben istemediğim zaman çeker gidebilirim Hanım yani. istediğinden ben bu işe zaten şey oluyorum. Oo, o da iyiymiş. Eve kapanıp da evde oturmaktansa daha havası almak, oksijen almak Ha, şu daha güzel oksijeni yani. solumak ne kadar güzel bir şey. Karavan hayatının zorlukları neler? Zorlukları biraz evde mutfakta çeşmeden aktığı için su kolay geliyor. Bir de bulaşık makinesi var. Ama burada onlar yok tabii ki. Doğal ortamda ama çeşmemizi de kendimiz yarattık bir şekilde idare ediyoruz. Su bulması, tuvalet işi, banyo işi onları Gittiğimiz nasıl hallediyorsunuz? yerlerde, bulduğumuz yerlerde, camiden, petrolden. Suyunuzu dolduruyorsunuz. İçeride bir tane portatif Evet, tuvaletiniz var galiba. evet. Tamam. Evet. İnsan isteyince her çareyi Doğru. yaratabiliyor yani. Elektrik işini nasıl hallediyorsunuz? Güneş paneli. Zaten bir telefonları şarj ediyorsunuz galiba Yani siz. onu şarj ediyor, radyoyu da şarj ediyor bu. Bakayım. ondan sonra- Bu dediğini de gösterelim şöyle. Ondan Işığımızı da veriyor lambamızı. lambamını akşam Aydınlatmamızı. arabanın içinde aydınlatmayı yatana kadar saat 11'e kadar yakıyor. Çok sıkıştığımız zaman da Powerbacks'i küçük bir invertör var 500'lük. Ona taktığımız zaman o dolduruyor zaten. Gülseren Arabaya abla dizi zarar seyretmeden duramıyordur. Onu nasıl hallediyorsunuz? Yok ben önemli değil. Ben gezip doğayı gezdiğim zaman yoruluyorum, erken yatıyorum. Aylarla yörükler dağlarda yaşayabiliyorsa biz de 3 gün 5 gün hani değişiklik amacıyla yaşayabiliriz. Ya yaş kaç sizin? Benim yaşım 61. Senin Ahmet abi? 64. Yani yok yaşım şöyle, yok yaşım böyle. Ben Ay, yapamam bu yaşla işi falan alakalı olmuyor. değil. Yo, yo. 60 yaşında çadırla bile geziliyor diyorsun. Evet, Evet. aynen öyle. Daha pandemide olmasaydı siz belki arabayı da değiştirmezdiniz. Çadıra Aynen, devam ederdiniz aynen yani. öyle. Güzel, yeni sıfır araba almışsın. Bunun yerine niye bir karavan almadın biraz daha büyük? Kapalı ortamlara o büyük arabayla giremiyorum. Bu hem taksi görevi yapar hem de karavan görevi yapar diye hesap ettim ben. Bir de siz ikiniz gezmiyorsunuz değil mi? Bir de torun da geliyor. Evet. Şimdi Evet. yok ki torun yanınızda ama tanışım. Torun da gelecek yani. Mesela 3 ay tatil olur, 3 ay gezecek misiniz Evet. abi? Evet. Aynen Oo öyle. güzel. Nerelere gideceksiniz? Marmaris'te soluğu alırız. Bir. Oradan işte Marmaris. Selimiye, Datça gezeriz. Evet. Nerede trak orada bırak. Sen ne iş yapıyordun abi? Ben inşaat malzemesi satıyordum. Sen ev hanımıydın. Ev hanımıydım ama ufak tefek işler yapıyordum. Ne gibi mesela? Terzilik, mefruşat. Güzel, ne güzel işte yani. Boş durmamak adına. Sen de öyle boş duramayan hareketli Evet. hanımlardansın. Biraz Evet. da ondan herhalde Kendi seviyorsun. harçlığımı kazandım. Bu arada arkadaşlar Ahmet abinin elinden çok iş geliyor. Karavanın içindeki dolapları falan sen yaptın galiba. Evet. Bir tane de böyle masa yapmış. Evet. Masayı şöyle gösterelim size. Şimdi masayı biz böyle görünce dedik ki yani bu masa mı masa işte yani ne olacak dedik ya normal bir masa. Bakın şimdi bu masayı kendisi yapmış. Bu şekilde kaldırdığımız zaman araya tahta koyduk mu Buyur. bir parça bu 6 kişilik masa oluyor. 6 kişilik masa Evet. oluyor. Bu şekilde şey yaptığımız zaman böyle kitap gibi katlanıp Sen bunun var ya patentini al. Dünyaya satarsın. Çok güzel yapmışsın. Yani şöyle araya da parça koyduğun zaman 6 kişilik yüksek masa Evet. oluyor. Sıkıştırdığın zaman da böyle İstersen bıraktığımız zaman iner, daha da buraya iner. sandalyelerimizi koyuyoruz.
Yine benim yaptığım mangal burada çiçek şeklinde. O mangalda mı kendin yaptın sen? Evet. Bunu açtığımız zaman bu da mangal, ayaklı mangal oluyor. Bu şekilde açtık. Çevirdik. Burayı açtık. O üstündeki kesik yerlerde şişler için galiba. Evet, şişler dönmesin diye. Evet. Gayet güzel bir şey oldu. Mangal yapmasan da bunun için ateş yakıp akşamları ısınırsın kapının önünde. Aynen. Valla burayı ben aslında sabahleyin çekecektim ama buraların hepsini Ahmet abi güzel güzel katladı, düzenledi, topladı. Görüyorsunuz, pırıl pırıl yaptı. Böyle termosumuz var. Bulaşık yıkarken. Daha şimdi tamamlanmadı Evet, tabii. yarın bu şekilde bırakacağız. Ahmet abi buraya şimdi bir tane böyle bir dolap yapmış. Altına buzdolabı koyacakmış. Üstüne lavabosu var, ocağı var ama daha tamamlanmamış. Evet. Burayı böyle açmalı yaptım. Öbür tarafında pis su deposu var. Tamam. Yatağı da uzatıyorsunuz. Yatağı da uzatıyoruz. Bunu çekiyoruz. Bu şekilde koyduğumuz zaman yatak uzama yapmış şöyle. Ha, böylece Buraya yeterli geliyor bize. arabanın derme çatma olduğuna bakmayın. Hepsini Ahmet abi yapmış. İşlerine nasıl geliyorsa, nasıl kullanabiliyorlarsa öyle Evet. yapmışlar. Bu arada araba da 2021 galiba. Evet. Pırıl pırıl Citroen almışlar. Yani eski araba yerine yeni araba almışlar. Karavana çevirmiyorlar ama içine sadece biraz düzenleme yapıyorlar. Yolda kalırız diye hani korkumuzdan sıfıra yöneldik. Motorumuz sağlam olsun dediniz. Evet, aynen. Bu tarz hoşumuza gitmezse elimizden geldiği için tekrar değiştirebiliriz. Doğru. İstediğimiz gibi yapabiliriz. Doğru. Canınız nasıl isterse, Evet. nasıl beğenirseniz o şekilde Kullandıkça çevirirsiniz. Nasıl kullanışlı oluyor o şekilde çevirebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz size. Hem kendimiz için hem takipçilerimiz için hem de bir haftadır bizimle birlikte yarenlik ettiğiniz için, güzel sohbetlerinizle bizi şenlendirdiğiniz için sağ olasınız. Biz teşekkür Teşekkür ederiz. ederiz. Sağ olun. Sizleri seviyoruz. Güzel vaktinizi ayırdınız. İnşallah gene yollarda bir yerlerde karşılaşırız. Evet. Günaydın. Günaydın. Biz Çıralı'da kaldık hafta sonu. Cumartesi günü Yanartaş'a kadar yürüdük. Epeyce de bir yol yani 2 kilometre falan vardı. Ama bizi Türk olduğumuz için içeriye almadılar. Sadece turistler girebiliyorlarmış. Biz Tintin geri döndük. Ama Tintin önemli. Şimdi pazartesi günü olduk. Biz de dedik aynı yolu bir daha yürümeyelim. İki gel. Zaten tepeye de tırmanacağız. Arabayla Yanartaş'a doğru gidiyoruz. Aslında biz daha önce görmüştük Yanartaş'ı. Ama şimdi gene gideceğiz. Ve orada sürpriz bir şey pişireceğiz. Ve de bu arada tabii bizim Maraşlı komşularımız var. Onlar Yanartaş'ı görmemişler. Gelmişken onlar da görsün diye beraber gezeceğiz. Şimdi Yanartaş yani Çimera'nın girişindeyiz. Giriş kişi başı 12 lira. Müze kart geçerli değil burada. Bilginiz olsun. Buradan epeyce bir yukarıya doğru tırmanacakmışız. Şimdi size bu Yanartaş'ın hikayesini anlatacağım. Bu biraz uzun bir hikaye. Epira kralı Glakus'un oğlu Bellaporos, biraz uzun oldu değil mi? Bir gün yanlışlıkla A partisinde kardeşini öldürür. Ondan sonra kral da onu ülkeden, Epira'dan sürer. O da gider başka bir krala sığınır. Kral onu öldürmeye kıyamaz. Onu Likya kralına gönderir. Likya kralı da öldürmeye kıyamaz. Onu bu dağa gönderir. Ve dağdaki keçi başlı, yılan gövdeli, alevler saçan yaratıkla savaşmasını söyler. Bellaporos da Pegasus'a yani uçan atına binerek onu öldürmeye gider. Pegasus yukarıya doğru havalanır. Serçe aşağı inerken Bellaporos mızrağını canavarın üstüne yani Chimera'nın üzerine saplar. Chimera yerin 7 kat altına saplanır. Ama 7 kat altından hala alevler saçmaya devam etmektedir. İşte Chimera Dağı'ndaki yani Yanartaş'taki alevlerin efsanesi bu. Bu arada Olimpos yani olimpiyatların doğuşu da buradan kaynaklanıyor. O zamanlar olimpiyat yarışmaları yapıldığı sıralarda sporcular ilk olimpiyat ateşini yakmak için buraya gelir. Bu dağdan ateşi alır ve koşarak Olimpos Dağı'na kadar gider. Orada olimpiyat ateşini yakarlar ve müsabakalar başlarmış. Şimdi yukarıya yola doğru gidiyoruz. Biraz engebeli, tırmanmalı, yüksek merdivenli bir yol. Epeyce tırmanacağız gibi görünüyor. Hiç kolay değil yol. Çok zorlu ve yüksek merdivenleri var. Ama bize ne desin bunlar, ne desin? Biz çıkarız. Hoyt. Basamaklar böyle normal basamaklardan yüksekler. O yüzden biraz kenardan kaçıyoruz biz. Ahmet abi aldı başına gidiyor vallahi.
Çimera'da, yani Yanartaş'tayız ya da Yanardağ'dayız. Bilmiyorum. Ne burası sence? Yanartaş. Yanartaş. Ve bir sürü taşın altından ateş çıkıyor. Ateş olmayanlar da zaten siz böyle bir çubukla yakıp da tuttuğunuz zaman hemen alevleniyorlar. Çünkü Ama uzun gaz bir çıkışı çubuk. var. Evet, lütfen uzun bir çubuk, yoksa patlama ve sizin de zarar görme tehlikeniz var. Her tarafta böyle delikler var. Her delik normalde aslında gaz çıkışı olan yerler. Ve ateş tuttuğunuz zaman yanıyor. Bazen sönüyorlar rüzgardan. Ama siz gene ateş tutunca gene yanıyor. Yol var mı derseniz yok. Şöyle bir yerlerden geldik. Böyle bir yerlere gidiyoruz. Aşağıda adresin harika görünüyor. Ama her zamanki gibi çıkarken gene söylene çıkıyoruz. Buraya çıkmayı Halep istedi. Hala saydıra çıkıyorum ben ama eminim yukarı çıktığım zaman iyi ki çıkmışım diyeceğim gene. Ama çok zor. Gerçekten çok zor çünkü taşlı bir yol ve kayıyor taşlar. Sürekli düşme tehlikesi altında çıkıyoruz. Kendini nasıl hissediyorsun? İyi. Ha, ben niye bitkin hissediyorum acaba? Ne? Bu arada iyi diyor ama az evvel tamam beni burada bırakın gidin sen git beni dönüşte alırsın diyordu. Ne oldu? İniş benim için çok sıkıntılı. Kesinlikle. Manzarayı çeksene, manzara çok güzel ama. Şu manzaraya değiyor valla. Manzara karın doyurmuyor ama değiyor. Biz şurada kalmıştık. Şu anda Çimera'da dağın en tepesindeyiz. İkinci Yanartaş'ın oraya kadar çıkabildik. Manzara çok güzel. Arkamızda da böyle bir manzara var. Karşıda şurası Tahtalı Dağı'nın tepesi. Şuradan teleferikle yukarıya çıkılabiliyor oraya. Daha önce çıkmıştık. Bilmiyorum, çok fiyatlar uçmadıysa gene çıkabiliriz belki. Burada böyle bir kalp bulduk. Şurada da böyle bir kedicik bulduk. Buradan da bakınca Çıralı manzarası görünüyor. Ve tepedeki ateşler, ikinci ateşler de şurada. Başında oturup dinlenmek için kütükler koymuşlar bir miktar. Şu anda kara kara düşünüyoruz. Ne düşünüyoruz? Buradan nasıl ineceğiz? Çıkarken gene bir şekilde çıktık da nasıl ineceğiz aşağıya diye düşünüyoruz. Bilmiyorum. Her türlü ortamda marshmallow pişirilir. Şu anda Yanartaş'ın dağın tepesindeyiz. Tabii ki de marshmallowlarımız yanımızda. Önemli olan ateş olsun. Şimdi oradan bir tane sağlamını sapla.